Arkadaşlar merhaba. Bugün EMA nedir, nasıl kullanılır ve nerelerde işimize yarar? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen zaman kaybetmeden öncelikle EMA'nın tanımını ve hangi EMA'yı kullandığımı sizlere aktarayım. Ben 20'lik, 50'lik ve 200'lük EMA'yı tercih ediyorum. Genelde 50, 100, 150 veya 20, 100, 200 gibi kullanıyorlar. Ama ben 20'lik ama, 50'lik ama ve 200'lük ama olarak kullanıyorum. EMA nedir? EMA bizler için mum tüplerini geriden o anki örnek veriyorum 20'lik ama 20'lik tüpün o anki muma kadar yani son muma kadar güncel grafiğin son mumuna kadar bir önceki yani 20 önceki mumdan güncele kadar gelen 20 mumun 20 tüpün ortalamasıdır. 50'lik ama da 50'li 200'lük ama ise 200'lük geriye dönüşü olan bir mum tüpünün ortalamasını ifade eder. Hemen nerelerde kullanılır veya nasıl kullanılır? Ondan bahsedelim. Bunları grafik üstünde göstermekte fayda var. Şöyle fark etmez. Altın açtım. Diğer enstrümanlarda da bakabiliriz. Şimdi benim için dediğim gibi 20'lik emam yeşil, 50'lik emam mavi ve 200'lük emam yani uzun emam ise beyaz renkte. EMA bizler için aynı zamanda destek ve direnç görevi de oynayabilir. Yani e, büyük oranda oynar ama bu piyasada hiçbir şey garanti olmadığı için, %100 olmadığı için ihtimaller üzerinde konuşmakta fayda var. Bizler için EMA'lar destek ve direnç görevi oynayabilir arkadaşlar. Yani kısaca e, ve piyasa mumumuz EMA'ların üzerinde hareket ediyorsa bu bizler için yükselen bir grafik trendidir. Fakat tam tersi grafiğimiz EMA'ların altında seyrediyorsa şurada gördüğünüz gibi bu da bizim için düşen bir grafik trendidir. Şimdi EMA peki bizim ne işimize yarar? Nerede kullanabiliriz? Destek direnç kısmını geçersek şuralarda kullanabiliriz. Mesela kesişim yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten EMA'nın en güzel e, çoğu e, yani çoğu arkadaşım da aslında bunları göstermezler. Başka yerlerde kolay kolay bulamayacağınız bilgiler EMA için. Hani genellikle şöyle derler işte EMA'nın grafik EMA'nın mum çubukları EMA'nın üstüne çıktığında yükselen bir trend var al. İşte altına düştüğünde sat. Okey ama bunun dışında da bir daha özel kullanabileceğiniz bir alan var EMA'yı. Hemen gösteriyorum. Kesişim arkadaşlar. EMA'ların kesişimi. Yani neredeyiz? 4 saatlik bir zaman dilimindeyiz. EMA'ların sıraya dizilimi, sıraya geçmesi gerekiyor. Yani bu da ne demek olması gerekiyor? Benim için bir yükselen trend olabilmesi için 20'lik EMA'mız nasıl? Yani daha yakın gün. 50'lik EMA'mız orta vadede ve 200'lük EMA'mız geriye dönük 200 tüpten bahsediyoruz ortalamasını. Onun da doğal olarak uzun vadeli olduğu için aşağıda olması gerekiyor. Yani güncel olarak benim 20'lik EMA'm her iki EMA'yı kesecek. 50'lik EMA'm ise her iki EMA'nın ortasında kalacak. Yani 200'lüğü kesecek ve 200'lük EMA'm ise en aşağı bölgede olmak üzere bir sıralıma girdiğinde benim için yükselen bir trend başlıyor demektir. Yani tam şu noktada 5 Ağustos 2025 saat 12'de bakın burada bir kesişim gerçekleşmiş. Bunu tamamen bu arada rasyonel olur yani tamamen karambole açtım. Başka noktalarda da inceleriz. Yani ben şurada kesişimi 4 saatlikte gördüğümde anlamalıyım ki buradan bir yükseliş gelebilir. Yani mumumuz nereye tekabül ediyor? Tam kesişimin olduğu 3366
değerinden bir bay girişimi gerçekleştiriyoruz ve mumumuz bakın yükselen trend üzerinde seyrediyor. 3366'dan 3409'a kadar bir yükselen mum grafiği bizlere veriyor. Bence scalp veya orta vadede bir işlem için gayet de güzel bir kar marjı bize EMA burada bu fırsatı yakalatıyor arkadaşlar. Bunun dışında başka bakalım kesişimlere. Kırılım da bekleyebilirsiniz. Bu arada kırılımdan da bahsedelim. Bakın tam zaten kesişimden önce dikkat edin. Kesişimden önce kırılım gerçekleşmiş. Kırılımları görebiliyor musunuz? Bu kırılım da aslında çok sert bir kırılım aslında. Yani bu da bizim burada buradan bir yükseliş kırılımı var. Dikkat edin. Hepsi ve çok bariz net belli. Bu kırılımı da görüp aslında bir yükselen trende girileceği de tahmin edilebilir. Evet. Başka bölgelerden bakalım. Başka endeksten bakalım. Ee, Almanya yaratıyoruz. DAX'tan bakalım mesela. Saatlikte bakalım, değiştirelim. Mesela neresi olsun? Şurası mesela. Sallıyorum bir yerlerde. Bakın seyir ediyor zaten. Seyir ediyor. Nerede kesmiş? Nerede kesmiş? Şurada kesmiş mesela. Aslında dikkat edebiliyor musunuz? 20'lik ama maviliği kesmiş. Ben ne demiştim? 50'lik ama ortada. 200'lük hemen aşağıda, 20'lik ise ikisinin de üzerinde olmak ve kesişimi yakalamak şartıyla bir yükselen trend başlayacağına sinyal veriyor olabilir demiştik. Buradayken değerlerimiz yaklaşık 23.740-750 civarlarında ve buradan yakaladığınız bir pozisyonla yükselişi zaten arkadaşlar çok açık, net bir şekilde görüyorsunuz. İnanılmaz bir seviyede yükseliş. Bunun haricinde bir de tam tersi düşen için bakabiliriz. Bakın eğer burada kesmiş olsaydı, burada bakın kesmemiş. Düşen bir trende giriyor. 20'lik EMAM 50'liği kesiyor. Fakat 20'lik EMAM burada 200'lük EMA'ya teyit ediyor. Yani teyit geçiyor. Burada kesmediği için düşen trend başlıyor diyemeyiz. Eğer ki buradaki 20'lik EMAM 200'lük EMA'ya teyit etmeseydi ve buradan teyit geçmeyip kesseydi ve 50'lik hamamda 200'lüğü kesseydi bu sefer düşen bir trend olarak sinyal almış olacaktık. Hep de yükselen denk gelmiş ya. Bir düşen. Evet şurada bir düşen var mesela. Kesişim bakıyoruz mesela yine EMA için. Evet bakın. İşte 50'lik EMA üstte, 20'lik ortada, 200'lük vesaire. Nerede kesişiyor arkadaşlar? Tam olarak şurada hizaya giriyor. Dikkat edin. Yani 20'lik, 50'lik ve 200'lük. Tam bu noktada. Bu noktaya geldiğinde benim değerlerim nerede? Benim değerlerim arkadaşlar burada. Şu bölgede. Bu bölgeden yakaladığımızda bir sell pozisyonu 23.900'den ki fark etmez. Yani siz isterseniz şurada görün ama bence her zaman geri çekilmeyi ve EMA'yı ne demiştim? Destek ve direnç de oynar. Bakın buradan bir direnç yapmış zaten 20'li. Yani bunun dönüşünü beklemekte de fayda var aslında. Buradan dönüşü beklediğinizde 23.900'den dahil olduğunuzda ve bize bu sinyali EMA'nın verdiğini yakaladığımızda düşeni gördünüz. Yani neredeyse trend kanalına kadar yani trend kanalına kadar 22.900 23.900 seviyelerinden 1000 puanlık bir düşüş veriyor. Mükemmel bir düşüş. EMA'yı düşeni ve yükseleni bu şekilde sinyal olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde EMA kapanışlarımız var. Dediğim gibi onlardan da bahsedelim. Kırılımlar var. Bakın burada da mesela bir kırılım yakalan var mıymış bir kırılım? Kırılımı hadi buraya kaçırdık kesişimi. Bakın burada kırılım vermiş zaten. Dikkat edebiliyor musunuz? Bak 20'lik EMA buradan aşağıya kırıyor. 50'lik zaten doğru bir şekilde bak tam şurada kırılım. 200'lük bile eğri. Dikkat edin.
Şu bölgelerden zaten kırılım da var. Yani burayı kaçırdığınız kesitimi yatayda geldi ve şu kırılımı gördünüz. Tekrar dahil oldunuz. Yine 23.900 seviyeleri, 930 bölgeleri. Bir şey değişmiyor aslında. Kırılımı da gördünüz ve bizleri 23.000, hatta daha aşağıları 22.900 seviyelerine kadar bir baskı, short baskısı getiriyor arkadaşlar. EMA'yı bunun haricinde dediğim gibi mum kapanışı olarak da kullanabilirsiniz. Hemen onu da göstereceğim. Bu da çok önemli bir özellik. Benim için hatta kesişim kadar da mükemmel bir özellik. Mum kapanışı. Hemen gösterelim. Bunu genellikle 200'lük emalarda kullanmayı tercih ediyorum. Bu kırılım benim için çok daha güvenli oluyor. Mesela nerede? 200'lük ema burada. Bakın arkadaşlar. Destek direnç oyunu oynuyor diyelim. Geldi. Mum grafiğimize göre ne yapıyor? Buraya gelmiş, tepki almış, düşüyor, seyrediyor. Şimdi 200'lük EMA'mın üzerinde bir kapanış, saatlik olarak söylüyorum. Bu 1 saatte olur, 4 saatte olur. Bunu 15 dakika ve yarım saatlikte yapanları var. Ama 1 saatlik ve 4 saatlik çok daha güvenli. 15'in altına da zaten tavsiye etmiyorum bunun için. Saatlik veya 4 saatlikte. Şimdi 200'lük EMA. Bakın arkadaşlar. Gelmiş 200'lük EMA'nın üzerinde bir mum kapanışı yapmış. Tamam mı? Burada ellemiyoruz. Bekliyoruz. Aslında bir önceki seviyenin üzerinde destek ve direnç olarak da kabul edersek kırmış ve kapanış yaptığında aslında buradan bir risk alıp buy pozisyonu girilebilir. Ama önemli olan EMA kullanış özelliği bu değil 200'lük. Önemli olan şu. Biz bunun bir price hike, bir price down, yani yüksek fiyat ve düşük fiyat aralığını kollayıp bir sonraki mumun kapanışıyla birlikte yükseleceğini öngörmemiz. Şimdi bizler için yüksek bir mum ve düşük bir mum kapanışı yapması gerekiyor. Burada gelmiş değil mi? Buradan geldiği mum grafiği kapanmış. Yüksek mi? Değil. İkinciyi kapatıyor. Yüksek mi? Hayır, hala değil. Niye? Çünkü üçüncüyü kapatıyor. Üçüncüyü geldi, kapattı. Bu benim için artık yüksek kabul edilir mi? Tabii ki edilir. Neden? Artık buradan düşene geçmiş, bakın. Düşeni de kapatıyor. İkinci düşeni açıyor. Yani artık benim için 23.977, şu ortadaki yeşil mum, price hike, yani yüksek fiyat kapanışı 200'lük EMA'nın üzerinde kabul ediyorum. Buradan bir retest yapıyor 200'lük EMA, ama bunu bekliyorum. Düşük fiyatın da kapanışını görmem gerekiyor. Çünkü bu kapanış EMA'nın altında, yani en azından bir %70'lik EMA altında yapmaması gerekiyor. EMA'nın olduğu yerlerde veya üstünde kapatması gerekiyor. Ne yapmış? 790 bölgesinden kapanış atmış. Tekrardan yeşil açmış mumu ve yukarıya doğru gidiyor. Benim için artık bu noktalar yüksek fiyat ve düşük fiyat görevi gördü mü? Gördü. Şimdi neyi kolluyorum? Bir sonraki mumun yüksek fiyatının üzerinde kapanış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Ama önemli olan noktalar neydi? 200'lük EMA'nın üzerinde yüksek fiyat kapanışı, 200'lük EMA'yı kırmadan, yine o bölgelerde en azından %50, %70 kırmadan aşağıya, o bölgede de düşük fiyat kapanışı ve bir sonraki mumunda yüksek fiyatın üzerinde %50 veya %70, minimum %50'ye %70 almak zorundayız. Kapanış yapması gerekiyor. Ne yapıyor mumumuz? Buradan aldığı tepkiyle gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Şurada kapanış yapıyor. Bu kapanış benim için yeterli değil aslında. Yani %50'lik, şurayı baz aldığımızda 980 ila 24.30, bakın mumun 1/3 tekabül ediyor. Bu yeterli bir kapanış değil. Ben biraz daha bekliyorum. Ne demiştim? %50 veya 70 üstünde kapanış. İkinci mumu da yeşil açtı. Tekrardan gidiyor, 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 gidiyor ve ikinci mumu burada kapanıyor. Bu benim için artık, burası, bu mum kapanışı %70'lik mi? Evet. Bakın şu kapanış şu çizgiye %70'ini yuttu. Yani şu mum benim için artık kesin olarak
%71 kapanışını verdi ve buradan ben artık rahat bir şekilde buy pozisyonuna dahil olabilirim. Bu sinyali bana verdi. 24.176 seviyelerinden buy pozisyonu açıyorum ve kanıt olarak arkadaşlar 24.772 bölgelerinden yani 600 puanlık bir yükseliş bizlere veriyor ve mükemmel bir yükseliş. Tekrardan EMA'yı kullanaraktan kâra ulaşıyoruz. Hedefimize ulaşıyoruz. Bunların haricinde bunun tam tersini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu yükselen için gösterdim. Bir düşen olarak da kullanabiliriz. Bakalım mesela nerede? Şurada sanki yapmış mı? Ne demiştim? Yükselen, düşen almak zorundayız. Üstünde veya 200'ün altında. 200'lük EMA'yı kullanıyoruz. Burada gelmiş. Kapanışını yapmış. Burada retes var mı? Yok. Retes olmadığı için burasını biz en düşük kabul edemiyoruz. Tekrardan mum devam ediyor. Kapanışını yapmış. İkinci mum yüksek baylı bir açılış, longlu bir açılış ve geri geliyor. Benim için burası en düşük kabul edildi mi artık? Evet, edildi. Bu nokta 693 bölgesi 23.693 mum kapanışıyla birlikte benim için evet price down yani düşük fiyat kabul ettim. Şimdi geliyor. Benim için de yapması gerekiyordu. Bu 200'lük EMA'nın içine dahil olmadan buradan aldığı tepkiyle yani yüksek fiyat kapanışıyla geri gelip şuranın %70'lik altında kapatması gerekiyordu. Ne yapmış? Gelmiş fakat olmamış. İçeriye dahil oluyor ve içeride kapatıyor. Bu burada bizim için uygun değil. Bakalım. Evet, şurası uygun gibi gözüküyor. Şurası. Şurada dediğimizi sanki gerçekleştirmiş. İçeride kapatmış. Geri. Aslında içeride kapatmış. Beklemekte yine fayda var. Aslında kabul görülebilecek bir durum. Ama biz beklemekte fayda var. Çünkü ikinci yeşil mumu açmadığı için biz buraya kırılım da kabul etmiyoruz. Bakıyoruz tekrardan. Düşen yakalayamadık. Her ne hikmetse. Ee, evet, şurada var sanırım değil mi? Evet evet. Burada var. Şurada. Bakın. 200'lük emayı kırmış. Saatliğimizde geliyor 4 saatlik zaman dilimizde. Bu saatlik de kabul edilir. Fark etmez. Bakabilirdik. Veya başka enstrümanlara. EMA'mızın altında 4 saatlik güzel bir kapanış yapmış. Retes'e gitmemiş. Okey. Devam ediyor. Yani bizim için daha hala çok düşük bir fiyat aralığı değil. Ne yapmış? 23.645'ten tepki alıyor ve bir geri dönüş yapmış. Benim için artık burası en düşük dip kabul ediyorum. 200'lük EMA'dan sonra kapanış olarak. Okey. Şimdi ne yapması gerekiyordu? 200'lük EMA'nın üzerinde kapanış yapmadan en düşük dibimin altında %70'lik kapanış yapması gerekiyordu. Buradan retestliyor. Okey. Geliyor. Yapmış mı? Hayır. Yapmış mı? Hayır. Yani neden hayır? %70 değil. Yani şöyle bir baktığımda %70'lik kapanış mum ucunu da alırsak hayır. Bekliyorum biraz daha. Şu mum kapanışı benim için çok rahat bir şekilde yani şu bölge artık şu mum kapanışı bakın şuraya mum uçlarını da dahil ediyorum. Buraya göre şu uzunluk %70 olarak bir kapanış yapmış. Ben artık 23.919 seviyesinden short pozisyonda dahil olabilirim. Bakalım ne yapmış pozisyonumuz. 423.419'dan dahil olduk ve 22.920'lere kadar yine tekrardan mükemmel bir şekilde bizi hedefimize ulaştırmış arkadaşlar. EMA'lar bu şekilde. Başka. Kapanışını anlattık. Destek direnç görevini anlattık. Kesişimlerini anlattık. Kaç tüplük EMA kullandığımı anlattım.
Onların haricinde altında ve üstünde seyir eden grafiğin trend yönünü anlattık. Bunların haricinde de EMA ile ilgili yani zaten en özel, en yıldızlanılabilecek kullanım şekli de EMA'ların bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle güncel olarak bugünün tarihiyle 30 Aralık 2025 mesela bakın burada kesmiş. Görüyor musunuz? Tam burada kesmiş. Bakın tam burada. Burada ne yapıyordu? Yükselmesi gerekiyordu değil mi? Yükselmiş mi? Yükselmiş. 200'lük EMA'nın üstünde ikinci metodumuz bakabiliriz. Price hike, price down yapmış mı? Kırmış 4 saatlik. En tepeyi yapmış değil mi? Bakın yapmış. Geri dönüşüm yapacaktı. 200'ün altına salmadan. Geri dönüşümünü de yapmış. Evet bu da okey. Kesişimden ziyade ikinci metot kullanım alanı. Tekrardan gelmiş kapatmış ama uygun değil. Aynı seviyede kapatmış. Uygun değil. Tekrardan biraz salmış ve tekrardan yukarıda kapatmış. Evet, şu benim için artık yeterli bir kapanış olabilir ki uygun görülmedi diyelim. Bu bile uygun görülmedi. Biraz garanti olsun diye bekledik. Şuradaki mum kapattığı varsayıyorum ve kapattı. Bu artık çok çok neredeyse %100 üzerinde kapatıyor. Ve burada bir buy girişimi 424 bölgesinden dahil oluyoruz ve 697'ye kadar yani 700 kabul edelim 200 puanlık bizleri bir kâra götürüyor. Ve üzerinde de seyir ettiği için yükselen trend olduğunu zaten rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. EMA'yı RSI içerisinde de ayarlarınıza göre kullanabilirsiniz. RSI'yi önceki dersimizde anlattık nasıl kullanabilirsiniz. Bunların hepsini harmanlayıp trend analizimizi, trend çubuklarımızı destek direncimizi, RSI'mizi ve artık EMA'larla birlikte nasıl kullanacağımızı bütün videolarda anlattık arkadaşlar. Hepsini birlikte güçlendirdiğinizde çok daha e, doğru işlemler alıp hedeflerinize ulaşıp pozisyonlarınızı karla kapatabilirsiniz. EMA'lar bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizlerden tek ricam budur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.